Tabii. Ben 1986 yılında Mimar Sinan, o zamanki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdiğimde tabii Önder Hoca'yı duyuyor ve tanıyorduk. Yani bölümün sınırları dışına çıkan, yaptığı mesleki faaliyetler itibariyle, akademik kimliğiyle aslında çok bilinen, tanınan bir kişiydi. Fakat şöyle, o 4 yıllık eğitimde ben 4 yılda bitirdim, dereceyle mezun olmuştum. Açık konuşmak gerekirse öğrenciliğimde Önder Hoca'yla ismen ve şeklen varlığını bilmekle birlikte çok fazla bir mesai beraberliğimiz, kendisinin kendi hocalık vasıflarından çok fazla yararlanma imkanım olmadı. Olmayışının sebebi hoca bu bölümün kurucusu, bu bölümün temel manifestosunu, doktrini oluşturan bir insan olarak 1970'lerden bu yana Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde de endüstri tasarım kavramının evrensel etkilerinin hükümet kadrolarına veya bakanlıklar nezdindeki etkilerini çok iyi bilen, oradan çeşitli görevler alan ve dolayısıyla çok aktif bir dönem yaşayan bir hoca tipiydi. Yani o yıllar öyleydi. O nedenle arada sırada derslere gelir, birikimlerinden ve ziyaretlerinden ve kontak kurduğu ilişkilerden değerli bilgileri müfredatın dışında meslek klipleri gibi bize aktarır ama ondan sonra giderdi. Biz asistanlarıyla daha çok çalışırdık. Mezuniyetim sonrasında bölümün genel kurulu benim araştırma görevlisi olarak üniversitede kalmamı teklif edince ben tabii büyük bir memnuniyetle bunu kabul ettim. Ardından hemen yüksek lisans ve doktora süreçleri başlayınca lisans üstünde endüstri tasarımının aslında gerçek hayattaki reaksiyonu, nerelere ne şekilde dokunduğu, bu işin en önemli kısmıdır yani aslında hocanın bu anlamda söyledik. Bu kaç paraya, bu kaç süreliğine, bu ne kadar zamanda yapılır sorularını buradaki proje jürilerinde soran kişi olarak aklımda kalırdı. Yani o yılları öyle hatırlıyorum, o günkü aklımda öğrenci olarak. Dolayısıyla buradan çıkardığım sonuç şuydu, bir ürün fikri geliştirmenin, bir mesleği kütle olarak ortaya koymanın sadece böyle şıklık, nezaket, güzellik, estetik peşinde koşan bir meslek faaliyeti değil, tam tersi ekonomiye dayalı, para faktörüyle satan ve alan ilişkisi içerisinde doğru pozisyon almayı gerektiren önemli bir yetkinlik alanı olduğunu anlamama yol açmıştı. Bence hocanın en temel farkı aslında o tanıma süreciyle beraber bu olgunun, bu ciddiyetin ortaya çıkartılması faktörüydü. Dolayısıyla aradaki askerlik sürecimle beraber bir 5-6 sene tabii ki burada hem idari bölüm başkanı olması itibariyle hem de büyük bir heyecanla okula getirdiği projelere şu anda bazılarını hatırlayamıyorum tabii onların çok uzun zaman geçti ama bir şekilde müdahil olarak ama uygulamasında ama sekreteryasında ama arka plan araştırmasında birçok mesai beraberliğimiz oldu o yıllarda.